Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide dalından keyiki nasıl büyütülür tüm detaylarıyla göstereceğim. İlk olarak yapmanız gereken hasta olmayan sağlıklı bir dalı seçmeniz gerekiyor. Bu dalın ucundaki çiçekler döküldü. Hemen çiçek dallarını kesiyorum. Kestiğim dalın boğumlarına bakıyorum. Boş boğumları keseceğim ve dolu boğumlar kalacak. Genel olarak orkide keyiki ya da çiçek dalı dalın uç kısmından çıkarır. Bu yüzden dolu boğumları kesmiyorum. Her bir boğum bizim için yeni bir keyiki demek. Hemen ikinci bir dalı da kesiyorum. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Eğer orkide dalından keyik elde etmek istiyorsanız dalı çok kısa kesmeyin. Mutlaka bir dalda en az 4 ya da 5 tane boğumun kalması gerekiyor. Bu daha iyi sonuç almanızı sağlar. Orkide dalının canlanması ve vitamin desteği alması için yeni bir gübre hazırlayacağım. Bu esnada orkidemin yeniden canlanabilmesi için pirinç kullanıyorum. 2 yemek kaşığı pirinç kullanacağım. Pirinç içerisindeki barındırdığı birçok mineral ve vitaminler sayesinde orkidenin yeniden canlanmasını kolaylaştıracaktır. Bunun için iyice karıştırdıktan sonra 30 dakika bekletiyorum. 30 dakika beklettiğim pirinç suyu artık hazır. Bunu orkidelerimin dalı için kullanacağım. Boş bir kasenin içerisine pirinç suyunu boşaltıyorum ve içerisine budadığım orkide dallarını koydum. Bu şekilde 30 dakika bekleteceğim. Bu esnada pirinç suyu ile orkide yapraklarına nasıl vitamin ve gübre desteği sağlayacağımızı da göstereceğim. Bunun için bir püskürtme kabının içerisine pirinç suyunu koydum ve gördüğünüz üzere orkidemin yapraklarına hem üstten hem de alttan bu pirinç suyunu sıkacağım. Özellikle bu tarz gübremelerde mutlaka orkidenin yaprak aralarına pamuk koymanız gerekiyor. Yoksa mantar gibi hastalıklara sebep olabilir. Ve alt kısmına da sıktığım gibi toprağın üst kısmına da vitamin desteği sağlayarak orkidelerinizi canlandırabilirsiniz. Yine 8 yemek kaşığı kadar veriyorum. Bu tarz sıvı bitki besinlerini ayda bir kere vermeniz gerekiyor. Ve diğer sıvı bitki besinlerini de dönüşümlü olarak her ay farklı bir gübre olacak şeklinde sıralayabilirsiniz. Bakın altında biriken suyu yavaş yavaş çekecektir. ...30 dakika suyun içerisine beklettim. Dalları çıkarıyorum. Şimdi bunları kuruması için biraz bekleteceğim ve daha sonra orkide dalından keyik nasıl elde edilir bunu sizlerle paylaşacağım. Evet, şimdi bir muma ihtiyacım var. Mumu yakıyorum. Buradaki amaç kestiğimiz dal uçlarının su kaybetmemesi için bu kesilen kısımları mum ile kapatıyoruz. Böylelikle dal içerisindeki boğum yerlerinin daha hızlı filizlenmesi kolaylaşacak. Bu yöntemde sera yöntemi kullanıyorum. Bunun için ihtiyacım olan bir plastik şişe. Bakın bu şekilde bir plastik şişe. Dalı içine koydum ve çok az su koyuyorum. Daldan keyiki üretecekseniz mutlaka
bunu birkaç dala uygulamanız gerekiyor. Çünkü bu tarz yöntemlerde dal sararabilir ve çürüyebilir. Bu yüzden riske atmamak için 2, 3 ya da 4 tane dalı aynı anda bu işlemi uygulayabilirsiniz. Daha sonra şişenin ağzını sıkıca kapatıp hiç açmıyoruz ve bunu bol aydınlık bir yere koyacağız. Aynı yöntem ile uyguladığım diğer orkidemi de göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz üzere şişe içerisinde buharlaşma oluşmuş, yani yoğun bir nem ve dalda küçük bir keiki oluşmaya başlamış. Bu yöntemde mutlaka sonuç alırsınız. Hemen size yakından göstermek istiyorum. Bu dalı göstermeden videomu eğer buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Yakından gösteriyorum. İkinci boğumdan küçük bir keiki çıkmaya başlamış. Bakın birinci boğumda da bir kabarıklık var. Bu tarz durumlarda genelde birinci ya da ikinci boğumdan keiki çıkar. Bakın burada da küçük bir filizlenme var. Ve uzun süre suyun içerisinde kaldığı için dal ucu da yosunlaşır. Diğer bir sonucu da göstermek istiyorum. Bu tarz yöntemlerde bazen orkide keiki çıkarırken bazen de bu şekilde çiçek dalı çıkarabilir. Sizlerle özellikle bu sonucu da paylaşmak istedim. Yine aynı yöntemi uyguladım. Aradan bir süre daha geçtikten sonra sıradaki orkidemin gelişimini gösteriyorum. Şöyle yakından da gördüğünüz üzere bakın orkide yaprağı giderek büyümeye başladı. Bu dalda yapraklar büyüdü fakat üst kısmında maalesef küflenme oldu ve bu yüzden üst kısmını kestim. Bakın şöyle yakından göstermek istiyorum. Üst kısmını kestim ve kesilen yeri yine mumla kapattım. Ve gördüğünüz üzere şu anda 2 tane sağlıklı yaprağı var. 3. yaprağı da çıkmaya başladı. Zaten uç kısmından da aynı dal olduğunu anlayabilirsiniz. Dalda keiki büyüdüğü için artık su kültürünü alıyorum. Şu anda henüz kökü olmadığı için toprağa ekmiyorum. Temiz bir şişenin içerisine temiz su koydum ve bu şekilde bol ışık alan bir yerde bekleteceğim. Bir dalın bu şekilde keiki çıkarabilmesi aylarca süren bir işlemdir. Ben kanalımda sizlerle bu yöntemi sadece paylaşmak istedim. Fakat orkidenizin cinsi keiki çıkaran bir orkide ise zaten dalından kendiliğinden de keiki çıkarır. Dalda yaprak ve köklerin büyümesi biraz sabır gerektiren bir işlem. Bu dalın aylar içerisindeki gelişimlerini sizlerle paylaştım. Artık bu süreçten sonra yapmanız gereken bunu bir toprağa ekmek. Çünkü artık küçük keikimizin yeteri kadar kökü var. Bakın gördüğünüz üzere bu dal kurudu ve su kültürünü uzayan kök ile yaptım. Yeni bir toprağa ekebilmek için bu şekilde plastik bir tabak kullanıyorum. İhtiyacım olan çam kabuğu, drenaj oluşturması için kil bilyesi kullanacağım. Ve her zaman bu tarz yöntemlerde yosun köklendirmeyi hızlandırır. İlk yapmanız gereken kil bilyesini en alta dökmek.
Şimdi keki ekeceğim. Öncesinde kuruyan dalı kesiyorum. Tamamen kesmiyorum. Küçük bir kısmı kaldı. Ekim yaparken işimizi kolaylaştıracak. Hemen toprağı biraz fazla koyduğum için geri alıyorum ve orkidemi ekiyorum. Evet, artık kekimi ektim. Öncesinde videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve yeni bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini de açık konuma getirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere kekim yeni saksısına artık ekildi. Bu süreçte yapmanız gereken bol ışık alan bir yere koymak ve özellikle toprağı kurudukça da azar azar su vermeniz gerekiyor. Umarım bu anlattığım tüm püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.